Bir kişiyi değiştirmek ona rağmen mümkün mü? Adam değişmeyeceğine o kadar inanıyordu ki bir iddiaya girdiği gün her şey tersine döndü. Psikolog onu kapıdan çevirdiğinde "Beni asla değiştiremezsin" diye bağırarak oradan ayrıldı. Psikoloğun bir şartı vardı. O dağa tırmanmalıydı. Adam değişmeyeceğine inanıyordu. "Ben buyum, beni böyle kabul edin" diyor ancak bir türlü mutlu olamıyordu. Bir gün arkadaşı bir psikolog varmış. Herkesi iyileştiriyormuş. Seni de değiştirebilir. "Eminim ki bu huysuz, inatçı ve kötümser yapın değişebilir. Sen de mutlu olabilirsin" dedi. Adam değişmeyeceğine o kadar inanıyordu ki kendinden emin bir şekilde onunla iddiaya girdi. Ertesi gün ünlü psikoterapist Milton Erickson'ın kapısını çaldı. Erickson ne istediğini sorduğunda "Değişmek istiyorum" dedi. Erickson "Sizi terapiye kabul edemem" dedi. Sesinde hiç tartışmaya yer bırakmayan bir kesinlikle. Adam şaşkınlık içindeydi ancak yine de ısrar etti. "Neden beni terapiye kabul etmiyorsunuz?" Adamın şaşkınlığını görünce Erickson hafifçe gülümsedi. "Benimle çalışmaya hazır değilsiniz" dedi. Şaşkınlığı daha da arttı. Israr etmeye başladı. Sonunda Erickson "Sizi tek bir şartla terapiye alırım" dedi. Adam sevinç ve merakla şartı dinlemeden kabul etti. "Yarın saat tam 12'de şu karşıdaki tepeye çıkıp beni oradaki kulübeden ararsanız sizinle çalışırım" dedi. Ancak zirvedeki küçük ahşap rüzgarın uğuldadığı kulübeye varmak kolay değildir. Dik yolları tozlu, dikenli ve çalılarla doludur. Bu saçma istek karşısında afallayan adam söylenerek çıktı odadan. Erickson'ın gösterdiği yere araçla ulaşım yoktu. Tepedeki kulübeye ulaşması için yürüyerek tepeye tırmanması gerekecekti en az 2 saat. Yapmayacağına emin bir şekilde evine döndü. O gece uyuyamadı. Yatakta bir o yana bir bu yana döndü. Kabul etmeli miyim? Bu psikolog benimle dalga mı geçiyor? Zaten değişmem ki. Düşünceler beyninde çarpışıyordu. Saat 9:30, sonunda 9:45'te aniden fırladı yataktan. "Lanet olsun, gidiyorum" dedi ve kapıya yöneldi. Ter içinde, nefes nefese, ayakkabıları bataklığa saplanmış. "Bu saçmalık için neden buradayım?" diye söyleniyordu. Sanki her adımda eski inatçı benliğiyle savaşıyordu. 2 adım ileri bir adım geri, yarı yolda durup geri dönmeyi düşündü. "Aptalca" diye mırıldandı. Ama arkadaşının "Sen de mutlu olabilirsin" sözünü hatırladı. Bir adım daha ileri attı. Öğlen tam 12'de psikoloğu o kulübeden aradığında kendine inanamıyordu ve ilk randevusunu aldı. Çalışmalar bitip artık bambaşka biri olarak ayrıldığı o gün Erickson'a sordu. "Beni niçin ilk gün kabul etmediniz?" "O dağa tırmanışın terapinin ta kendisiydi" dedi Erickson, gözlerinde bir ışıkla. Değişim istemekle başlar, kararla devam eder ama ancak o ilk zorlu adımı atınca gerçek olur. Sen o adımı attığında içindeki değişemem duvarı yıkılmıştı bile. Dağ, senin değişme cesaretinin sembolüydü. Sen o gece aslında dağa tırmanmalı mıyım, tırmanmamalı mıyım diye düşünürken aslında değişmek isteyip istemediğine karar verdin. Tırmandığın an değişmeye kendini ikna etmiştin dedi. Değişimin ilk adımları fark etmek, istemek ve karar vermektir. Değişmek istemeyen birine Milton Erickson olsa ne yapabilir ki? Her şey kafamızda başlar ve orada şekillenir. Düşündüğümüzü yaşarız. Değişmeye karar verirsek hiçbir şey engel değildir. Değişim bir anda olur mu? Hayır, ama o anı yaratan ilk cesur adımdır. O dağa tırmanmak sadece fiziksel bir yolculuk değil, içsel bir devrimdi. Kontrol edemediğimiz şartlar değil, zorluklar karşısındaki tavrımız kim olduğumuzu belirler. Peki ya siz? Hangi dağınıza tırmanmayı erteliyorsunuz? Peki ya siz o dağa tırmanacak mısınız? Yorumlarda tırmanırım veya tırmanmam yazın, tartışalım, beğenip abone olmayı unutmayın.